19 Ağustos sabahı Ok Meydanı'ndaki o mütevazi hastane odasında zaman adeta asılı kalmıştı. Yarım asır boyunca sahnelerde ve setlerde ter dökmüş, yüzlerce filmde o meşhur sert bakışlarıyla hafızalara kazınmış bir adam son nefesini vermek üzereydi. Tam o gün hayatta kalan tek oğlunun doğum günüydü. Kapı açıldı, zihinsel engelli oğlu Necmettin Boran içeri getirildi. O ana kadar gözleri kapalı olan usta oyuncu son bir gayretle gözlerini araladı. "Aslan oğlum" dedi ve bir daha uyanmamak üzere huzura kavuştu. Peki bu kadar ünlü ismin arasında 150 filmi ve onlarca tiyatro oyununa rağmen nasıl oldu da cebinde bir kuruşu, başını sokacak bir evi bile olmadan bu dünyadan göçüp gitti? İşkence odalarında zorla kesilen o meşhur bıyıklarının, bir ömür boyu süren o dik duruşunun gerçek bedeli neydi? Yeşilçam'ın bu sert mizaçlı ama pamuk yürekli ismi neden bir dönem tavukçuluk yapmak zorunda kaldı? Bugünkü videomuzun konusu da Tuncer Necmioğlu olsun. İyi seyirler. Biraderim olacak adama anlat bunları. Nişanlısıyla Kandemir'in ne mal olduklarını anlasın. Oldu abi, hemen gidiyorum. Şimdi hesap tamam. 17 Aralık 1936'da Diyarbakır'da Kafkas kökenli bir subay babayla Rumeli kökenli bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı Tuncer Necmioğlu'ydu. Çocukluğu o yılların mahremiyetinde çayın pekmezle içildiği, üzerine kapıların kilitlendiği dört duvar arasında geçti. Henüz daha 4-5 yaşlarındayken daha okula bile gitmeden kitapların büyüsüne kapılmıştı. O kilitli odalarda Peyami Safa okuyarak hayal dünyasını inşa ediyordu. Okula başlamak onun için sadece eğitim değil, aynı zamanda oda hapsinden kurtulup özgürlüğe kavuşmaktı. Daha ilkokul 5. sınıfta kendi Karagöz ekibini kuracak kadar sanatla iç içeydi. Hani diyordu ya usta, kültür bir eğlencelik bir makara unsuru değildir diye. Eğer siz de sanatın ve sanatçının basitliğe indirgenmesine karşıysanız, bu onurlu hikayelerin sönüp gitmemesi için abone olarak aramıza katılın. Ancak hayatın sert rüzgarları erken esmeye başladı. Babası askeriyeden ayrıldıktan kısa süre sonra yanlış bir ilaç tedavisi yüzünden hayata veda etti. Bu kayıp aileyi sarsmakla kalmadı, Tuncer'in içindeki adalet duygusunu da kamçıladı. Açtıkları davalardan sonuç alamadılar ama abisinin getirdiği solcu kitaplarla kendi yolunu çizmeye başlamıştı. Ailesi onun doktor olmasını istiyordu. İstanbul Tıp Fakültesini kazandı da ama aklı başka yerlerdeydi. Bir yıl sonra dönemin ilahı makine mühendisidir sözüne kanıp İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğine geçti. Asıl sebebi ise mühendis olmak değil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin o meşhur tiyatro topluluğuna girebilmekti. Tiyatro, basketbol ve dersler arasında geçen o yıllarda memur olmanın kendine göre olmadığını anladı. Okuldan kaydını sildirmek istedi ama "Sen oku, yine tiyatro yap" dediler. 1960'larda sahnelerin tozunu yutmaya başladığında karşısına hayatını değiştirecek o ünlü isim çıktı, Yılmaz Güney. Anlatılanlara göre sinemayı Yılmaz Güney'le öğrenmiş, onunla kan kardeş olmuştu. Bıraktığına dair bir imza alacaksın elinden. Vermez ki. Çok gaddardır Kadir Ağa. Kadir Ağa onlar için cinayet işledi. Alemin hakkını yedi, dolaplar çevirdi. Beni öldürür. Beyaz atlı adamla başlayan bu yolculuk, Umutsuzlar, Baba, Ağıt gibi Türk sinemasının mihenk taşı olan onlarca filmine devam etti. Sadece oyuncu değil, yeri geldiğinde senarist, yönetmen ve hatta tiyatro eleştirmeni oldu. Acaba bunca başarının ortasında neden sürekli devletin ve sistemin radarına takılıyordu? Tiyatroda halktan yana devrimci bir duruş sergilemesinin bedeli ağırdı. 1968'de kurdukları halk oyuncularının İstanbul sahnesi ateşe verildi, pes etmediler, bir haftada yeniden ayağa kalktılar. 1996'da Pir Sultan oyununu sergilerken Tunceli'de gözaltına alındılar. Anlatılanlara göre o meşhur bıyıkları bir aşağılama yöntemi olarak zorla kesildi. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri onun için hapis ve işkence demekti. Yüce Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. 1985'te devlet tiyatrosundayken bile politik duruşu yüzünden 17 gün işkence gördü. Pasaport yasağını protesto etmek için yıllarca sakalını kesmedi. Ekonomik olarak sıkıştığında gururundan ödün vermedi, Kartal'da küçük bir tavuk çiftliği kurup ekmeğini oradan kazandı. Gel gelelim o sarsıcı finale. Tuncer Necmioğlu hayatının son döneminde en büyük sınavını ailesiyle verdi.
4. evliliğini yaptığı Songül Hanım'dan ikizleri dünyaya gelmişti. Ancak bebekler ateşli bir hastalık geçirince birini toprağa verdi. Hayatta kalan Necmettin Bonanza zihinsel engelliydi. Evlat acısı ve evlat sızısı içini yakarken oğlunu kaybetmesinden 6 ay sonra akciğer kanseri olduğunu öğrendi. 50 yılını sanata vermiş bu adamın ölürken tek bir hayali vardı. Karısına ve oğluna başlarını sokacak bir ev alabilmek. Hastalığı ilerlerken Yanık Koza dizisinde oynuyordu. Yapımcısının "Git dinlen, paranı biz ödeyeceğiz" teklifini "Ben çalışmadan para almam" diyerek reddedecek kadar vakurlu bir adamdı. Aldığı borçla hem kendini hem oğlunu tedavi ettirmeye çalıştı. 70 yaşında hayata gözlerini yumduğunda ardında bir kuruş maddi miras bırakamadı ama cenazesinde Ünal Erdoğan'ın dediği gibi sevgiyi ve yurtseverliği en büyük miras olarak bıraktı. Cenazesi en sevdiği türkü olan Kiziroğlu Mustafa Bey ile uğurlandı. Sanatın ve onurun paradan çok daha değerli olduğunu kanıtlayan Yeşilçam'ın bu dik başlı devrimcisi ya hep ya hiç diyerek geçti bu dünyadan. Cebinde bir kuruş yokken bile "Ben çalışmadan para almam" diyen bu gururlu adamın hatırasına bir vefa borcu olarak bu kanalda sadece gerçek hayatları anlatmaya devam edeceğiz. Siz de bu yolculukta abone olarak bize katılın. Onu hep o sert ama adil bakışlarıyla hatırlayacağız. Tuncer Necmioğlu ile alakalı bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşmayı unutmayın. Sonraki hikayeye kadar esen kalın.